Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Bu bölümde Amber Baker'ın yaşadığı ölüme yakın deneyimle birlikteyiz. Çocukluğundan beri astımı olan Amber, ciğerlerinde oluşan iltihaplanma sonucu bir astım krizi geçirir ve odasında ölmüş büyük annesi belirir. Daha sonra Başmelek Mikail ve Meryem Ana da büyük annesine katılır. Hep birlikte önce hastalığına neden olan duygusal yüklerinden arındırırlar ve sonra Tanrı bilinciyle birleşme deneyimini yaşatırlar. Toplam olarak 3 gece onu ziyaret ederler. İkinci gece uyanış, üçüncü gece ise yeniden doğuş, adını verdiği deneyimleri yaşar. Amber'ın hikayesi şöyle başlıyor. Amber, Malibu, Kaliforniya'da yaşıyor. Evlenmeden önce ressam olan Amber, evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra resim yapmayı bırakmıştı. 2 çocuğu vardı. Bir süre sonra evliliği yürümedi ve eşinden boşandı. 30'lu yaşlarında zor zamanlar geçirdiği bir dönemdeydi. Oğlu öğrenme güçlüğü çekiyordu ve özel eğitime ihtiyacı vardı. Boşandığı eşi maddi anlamda destek olamıyordu. Başarısızlık hissi ve maddi mücadeleler sonucunda hayatı bir kriz aşamasına gelmişti. Ne yapacağını bilemez durumdaydı. Çocukluğundan beri astım hastasıydı. Yaşadığı bu stres sonucunda POTS sendromu denen bir bağışıklık bozukluğu gelişti. Vücudu kan basıncını düzenleyemiyor ve sık sık bayılacakmış gibi hissediyordu. Soğuk algınlığı sonrasında boğazında ve göğsünde iltihaplanma oluştu. Doktorlara gitmeye ve yüksek dozda steroid almaya başladı. Evde bir solunum cihazıyla nefesini düzenlemeye çalışıyordu. Ancak hiçbir işe yaramıyordu. Hastalık daha kötüye gitmeye başladı ve yatağa bağımlı hale geldi. Nefes alamıyor, uyuyamıyordu. Bir gece her şey daha kötüleşti. Akciğerleri kapanmış gibiydi. Hiç nefes alamıyor ve kendisini ölüyormuş gibi hissediyordu. Hayatta olduğu zamanlarda büyük annesiyle çok yakındı ve ölümünden sonra da sık sık ona dua ediyordu. Ne yapacağını bilemediği o gece, "Büyük anne yardım et, ölmek istemiyorum," diye dua etti. Odanın diğer ucunda beyaz sis formunda bir varlık belirdi ve yanına geldi. Büyük annesiydi. Ellerini alnına koydu ve Amber sakinleşmeye başladı. Büyük bir rahatlama ve huzur hissi tüm bedenine yayıldı. Göğsünün açıldığını ve nefes alabildiğini hissetmeye başladı. Odada sevgi dolu bir varlık daha hissetti. Amber, bu varlığın Meryem Ana olduğunu söylüyor. Bunu varlığın söylemediğini, kendisinin sadece bildiğini belirtiyor. O varlık ve büyük annesinden koşulsuz ve büyük bir sevginin kendisine aktarıldığını hissediyordu. O sırada önünde başka bir varlık daha gördü. Tüm odayı doldurmuştu. Yaklaşık 6 metre boyunda gibi görünüyordu. Çok muazzam ve çok etkileyiciydi. Amber, bu varlığın Başmelek Mikail olduğunu söylüyor ve yine bunun ona söylenmediğini, ancak bunu doğal bir şekilde sadece bildiğini belirtiyor. Bütün bunların nasıl olabildiğini sordu. Büyük annesi Amber'a kendisinin ikiz alevi olduğunu ve her zaman birlikte olacaklarını söyledi. Hepsi birlikte onu çevrelemişti ve akciğerlerinde birikenleri Amber'a gösteriyorlardı. Akciğerlerinde biriktirdikleri keder, üzüntü ve travmaydı. Boşanmasının getirdiği suçluluktu. İçinde bulunduğu maddi sıkıntılardan duyduğu utançtı. Çocuklarına bakamıyor ve yardım istemek zorunda kalıyordu. Bir anne olarak hissettiği yetersizlik ve yanlışlar yaptığı duygusuydu. Ona bu duygulara çok fazla tutunduğunu ve tüm bu üzüntüyü serbest bırakması gerektiğini söylediler. Enerjilerini Amber'ın göğsüne üflemeye başladılar. Rahatlamaya başlarken bedenini de terk ediyor,
yukarı doğru yükseliyordu. Ne olduğunu anlayamadı, kafası karışmıştı ve büyük annesine "Ben senin beni kurtarmak için burada olduğunu sanıyordum ama şimdi ölüyorum," dedi. Büyük annesi kenara çekildi ve başmelek Mikail cevap verdi. "Ölmeyeceksin. Henüz senin zamanın gelmedi." Sıcak, karanlık ama aynı zamanda renkli parıltıları olan bir tünelden geçiyordu. Başmelek Mikail ona bunun ilahi bir müdahale olduğunu, Amber isimli bu insandan, onun duygu ve düşüncelerinden ibaret olmadığını ve yaşadığı bu hayatta hangi noktada olduğunun kendisine gösterileceğini söyledi. Astımı olan, nefes alamayan, maddi sorunlarla mücadele eden, üzgün, depresif bu insanı ona gösteriyorlardı. Ağladığı bir sahneyi gördü ve "Sen bu duygulardan ibaret değilsin. Evrende bir tohumsun ve sınırsız bir varlıksın. Sandığından çok daha güçlüsün. Kaynakla bir bütünsün. Bunu anlaman için her şeye gücü yeten, tek güç olan kaynakla bir olacaksın," dedi. O anda kendisini sanki evrenin merkezine doğru gidiyormuş gibi hissetti. Hepimizin tek bir bilincin parçası olduğumuzu fark etti. Tanrı'yı her şeye gücü yeten ve tek olan muazzam bir bilinç, bir enerji olarak deneyimledi. Sonsuzluğu ve birliği hissetti. O varoluşta büyük bir mutluluk hali vardı. Hem dünyadaki kısıtlanmışlık duygusunu hem de o birleşme deneyimini aynı anda yaşıyordu. Bilincinin genişlediğini hissetti. Tüm evreni kendi içinde ve aynı zamanda kendisini de evrenin içinde hissetti. Ona gerçekte kim olduğu gösterildi. Melek ona, misyonun başkalarına kendi ilahi özleriyle nasıl bağlantı kuracaklarını öğretmek, dedi. Onlara hepinizin sınırsız güç, potansiyel ve olasılık olduğunuzu öğretmek. İşte gerçekte kim olduğunuzun cevabı budur, diye devam etti. Duygu ve düşünceleri sadece deneyimlediğimizi ve onlardan ibaret olmadığımızı söyledi. Daha sonra bilinci yavaşça o birlik halinden uzaklaşmaya başladı. Kendisine, bedenine geri döneceği, ancak sonraki 3 gün boyunca onu ziyaret edeceklerini söylediler. Bilincimizin çakra olarak adlandırdığımız enerji merkezlerinde depolandığını ve bu deneyimde yaşadığı bilinç genişlemesiyle edindiği farkındalığı başının tepesinden başlayarak bedenine bırakacaklarını açıkladılar. Bu ilk gece hayatında neden ve nerede olduğunu göstermek ve bilincinin genişlemesi içindi. Durgunluk ve sessizlik üzerine meditasyon yapmasını söylediler ve sonra aniden bedenine geri döndü. Amber, yaşadığı deneyimin verdiği yoğun duygular nedeniyle uzun uzun ağladı. Sonra bir noktada uykuya daldı. Sabah olduğundan astımı tam olarak geçmemişti. Hastaneye gitti. Hastanede bütün gece uyanık kaldı ama kimse gelmedi. Ancak sonraki gece yine aynı şey oldu. Bu defa konuşma yoktu. Daha çok bedeni şifalandırıldı ve yaşadığı deneyim bir uyanış gibiydi. Sonra 3. gece yine geldiler ve gecenin ortasında robotik bir sesle uyandı. Ses dışarıdan geliyor gibiydi ve adını söylüyor, Amber Baker diyordu. Kendisini bir anda patlamış, genişlemiş gibi hissetti, bir tür yeniden doğuş gibiydi. Ona bir şifacı olduğu, kitaplar yazacağı ve başkalarının uyanışına, ilahi özlerini aktive etmelerine yardımcı olacağını söylediler. Amber şunları söylüyor: "Bu hayattaki amacımız, ilahi yönümüz olan gerçek özümüze ulaşmak, uyanmaktır. Bu deneyimden sonra görünmeyeni görebiliyorum ve duyulmayanı duyabiliyorum. Tüm duyularım aktive oldu. Sanki 3. gözüm açılmış gibi. Şimdi akaşik kayıtları okuyabilen bir medyum ve ruhsal şifacı olarak çalışıyorum."
Tanrı'nın, ilahi alemin ve ruh dünyasının beni bir kanal olarak gördüğünü umuyorum ve insanlara yardım edebilmek istiyorum. Bu deneyim öncesinde içinde bulunduğum koşulları nasıl aşacağımı bilmiyordum. Bu yaşadığım deneyim ile bana kendi olumsuz düşüncelerimi ve başkalarının bana yüklediği, beni kısıtlayan inançları nasıl aşacağım gösterildi. Onları sevgiyle karşılayıp bırakmam gerektiği söylendi. Bizler sınırlı bir bedenle bu dünyada yaşıyor ve kendimizi sadece bundan ibaret sanıyoruz. Gerçekliğimizi de bu düşüncelerle yaratıyoruz. Oysa özgür irademiz, sınırsız gücümüz ve potansiyelimiz var. Ne hissediyor veya düşünüyor olursanız olun, yeni bir varoluş durumuna uyanma gücüne sahipsiniz. Sahip olduğunuz tek sınırlama, başkalarından duyup kabul ettikleriniz ve kendinize koyduklarınızdır. Hapishanemizdeki duvarları yaratan bizleriz. Evet, öte alemden bize yardım ediliyor ama insan hayatının amacı kendi kararlarımızı almak ve öğrenmektir. Kendi özgür irademizle büyümektir. Kimse bizim yerimize bunu yapmaz, kendimizin başarması gerekir. Bizim ilahi yönümüz kaynağın, Tanrı'nın bir parçasıdır. Ve ilahi yönümüz açısından hepimiz, tüm insanlar aynıyız. Biriz.